Merhaba arkadaşlar, yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. klasmandan 1. klasmana hangi taktikle, hangi dizilişle ve hangi oyun tarzıyla çıktığımı göstereceğim. Ve aynı zamanda dünya sıralamasında 68. sıraya kadar gelmiş bir rakibimle de maçımı izleyeceksiniz. Nasıl pas atmanız gerektiğini, nasıl savunma yapmanız gerektiğini ve maçta hangi dizilişlere geçmeniz gerektiğini de sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Çok yakın zamanda bitiriciliğinizi geliştirmeniz için sizlere özel bir video hazırlıyorum ve o videoyu yakın zamanda yükleyeceğim. Video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Haydi geçelim videomuza. Maçlara başlamadan önce taktiğimizi ve dizilişimizi ayarladım. Dizilişimizi ve taktiğimizi video sırasında göreceksiniz. 2. ve 3. klasman aralarında momentum o kadar hissetmedik ama 2. ile 1. klasman arasında momentum hissetmeye yavaş yavaş başlıyoruz. 3. klasmanda maçlarımıza başladık ve maçlarımız arkadaşlar 15'e 0 olarak geldik. Yani 15 galibiyetimiz var. Ne beraberliğimiz var ne mağlubiyetimiz. 1. klasmana çıkacağız. Son bir maçımız var ama maçta kırmızı kart gördük. Ona rağmen 2-0 öndeyiz. Dakika 59 ve topu burada kapıyoruz. 3-0 yaptıktan sonra rakibimiz arkadaşlar bundan sonra quit atıyor. Quit attıktan sonra biz de 1. klasmana çıkmış oluyoruz. Bir günde maksimum 10 maç attıktan sonra asla o gün maç oynamayın. Ya da 3 saat 4 saat dinlendikten sonra maç oynayın. Benim yaptığımı yapmayın. Ben dinlenmeden 24 saat içinde 1. klasmanı kastım. Eğer dinlene kasmış olsaydım 1. klasmandaki galibiyet, mağlubiyet, beraberliğimi göreceksiniz şimdi. Ve sonuçlar arkadaşlar bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi 1. klasman olduk. 23 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetimiz var. Momentumdan da biraz uğraştık. Aynı zamanda da bireysel hatalardan dolayı da maçı kaybetmiştik. Dediğim gibi üst üste maç oynarsanız, eğer üst üste maç oynamış olmasaydım, dinlene gitmiş olsaydım 0 mağlubiyet 0 beraberlikle çok rahat bir şekilde 1. klasman oluruz. Benim oynayışımla mı alakalı yoksa taktikle mi? Arkadaşlar taktik saat gibi işliyor. Bu taktiği yapanlar 1. klasman kesin olurlar. Taktiğimize detaylı şekilde geçmeden önce dünya sıralamasına girmiş rakibimle şöyle bir maçımı izleyin. Ben orada sizlere birkaç analiz yapacağım. Birkaç analizden bahsedeceğim. Nasıl kapatıyorum, nasıl savunma yapıyorum. Daha sonra taktiği detaylı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Maç esnasında yapmanız gereken diziliş ve taktik değişikliklerini sizlerle paylaşacağım. Maçımız başladı burada. David Beckham'a topu kaptırdık. Burada Tchouaméni'yi aldık. Kylian Mbappe kısa pas oynamaya dikkat ediyoruz. David Beckham, Lautaro Martinez'e vermeye çalıştık, olmadı. Offside'e yakalandık. Burada kısa paslarla oynamaya özen gösterin. Gereksiz ara paslarından, gereksiz hareketlerden kaçının. Özellikle savunmada hata yapmayın. Hata yaparsanız karşı rakibe de momentum verir. Maçı çevirmeniz çok zor olur. Topu kaptıktan sonra David Beckham'a verdik. Burada Martinez, David Beckham. Bir pas, ara pası geçmedi orada. Daha sonra Martinez alamadı. Paslar dikkat. Kaka ile gelmeye çalışıyor bakın rakibimiz. Burada güzel kapattık. Bergomi ile uzun gönderiyoruz. O topunu indirmeye çalışıyoruz. Jude Bellingham'la gelmeye çalışıyoruz. Şu an bakın savunmayla gidiyorum, önünü kapatıyorum bakın. Yakından takip ediyor, burada kullanıyoruz. Rakip kısa paslarla oynuyor. Rakip zaten oynamayı bilen bir rakip. Bayağı iyi bir rakip. Kaliteli bir rakip. Burada etrafına dönüyor. Çift vuruş yapıp şut atacak. Direkten dönüyor burada. Çok güzel vurdu. Güzel bir hareket yaptı orada. Çift vuruş orada. Çift vuruşları engellememiz lazım. Ama rakibin pozisyonunu biraz kapatmıştık. Önünü kapatmıştık. Çaprazdan vurabilirdi sadece. Evet. Rakibimiz uzun gönderiyor. Kısa paslarla oynamaya çalışıyorum. Bakın burada. Çok hata yaptım. Biraz topu sürebilirdik burada. Kaka ile geliyor. Çift vuruş yapıyor. Çift vuruşu iyi biliyor rakip. Paskos önüm boş. Bakın top vermiyorum. Bilerek vermiyorum. Bilerek vermiyorum. Ta ki oraya kadar pasımızı verdik ve bir şut mükemmel olmadı. Önünüz boşsa topu sürüyorsunuz. Bakın benim yaptığım gibi, örnekte yaptığım gibi. Sakın pasa basmıyoruz. Uli Ornus'ta bakın. Etrafında şöyle bir dönüyorum rakip gelsin diye. Rakip açı kapatmaya çalışıyor. Şöyle sıyrıldım. Uy, mükemmel bir gol. Uli Ornus'tan. Harika bir gol attık arkadaşlar. Görmüş olayım. Topu sürüyoruz. Sakin oluyoruz. Şuta basıyoruz. Ve golümüzü ağlarla buluşturuyoruz. Sakin oynamak, sakin kalmak çok önemli. Heyecanlanmayın ceza sahasında. Heyecana kapılmayın. Analog kontrolünüz çok iyi olsun. Ve rakibine gelmeye çalışıyor. Çok tehlikeli bir rakip. Çok güzel oynuyor. David Beckham'la topu sürüyorum. Uzun gönderiyorum. Martinez'e gelmedi defansın arkasına. David Beckham. Roberto Carlos gönderdi. Fabio Cannavaro.
Scholes. Bonus. Poskos. Mbappe top almaya çalışıyoruz. Rakip geri oynuyor. Çok mantıklı bir seçenek yaptı orada. Geri oynamanız lazım. Mutlaka geri oynayın. Garantici geri oynamaktır. Evet, uzun gönderdik. Martinez indirdi. David Beckham. Hemen bakın buradaki Philip Lahm gördüm. Philip Lahm. Olmadı, gelmedi. David Beckham aldık. Bir orta. Kafa vuramadık. David Beckham röveşataya kalktı orada. Kaka bakın yine kısa paslarla oynuyor. Rakip çok profesyonelce oynuyor. Çift vuruşla beni geçmeye çalışıyor orada. Çalımlamaya çalıştı. Yakından takip edip kullanarak rakibi yine engelleyebiliyoruz. Burada rakip yine hemen bak tak 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 anında gelebiliyor. Bak rakip burada bir savunmada hata yaptı. Ronaldinho Gauch ve Ronaldinho Gauch 1-1. Burada inanılmaz çok hızlı geldi. İnanılmaz hızlı paslaştı. Savunma oturamadan ara pasını geçirdi ve gol attı. Çok güzel yaptı burada golü. Martinez, Kylian Mbappe. Martinez tek pas böyle oynayacaksınız. Bakın bir de ara pası. Burada omuz koydum aldım. Poskos. Scholes 2-1. Anında cevap verdik. Bakın bu şekilde paslaşıyoruz. Tek pas yapıyoruz. Mutlaka birinci, ikinci, üçüncü çizgiye geldiğimiz zaman orta sahada üçüncü çizgiye geldiğimiz zaman ara pasına basmamız gerekiyor. Burada Bellingham Ronaldinho yapıyor. Rakip güzel oynuyor. İkinci yarıda rakiple bakalım neler yaşayacağız. Rakip tehlikeli dediğim gibi çok güzel tek pas oynuyor. Ne yaptığını bilen, ne oynadığını bilen bir rakip bu. Amatör bir rakip değil, orta seviye bir rakip de değil. Üst düzey bir rakip bu. Evet. Şuradan kısa paslarla başladı. Büyük ihtimalle burada bak yine kısa paslarla yapıyor. Çok sakin oynuyor. Sakin kalmaya çalışıyor. Tchouaméni. Burada aldık. Evet. Paul Scholes. Otto ile topu burada. Taca çıkıyor. Rakibin dizilişine ve taktiğine göre arkadaşlar şekillenmemiz lazım. Son dakikalara doğru. Nasıl kazandığımı, hangi taktiğe kazandığımı da bütün buraya kadar nasıl geldiğimde taktiklerini göstereceğim videonun sonunda. Philip Lahm'la buradan alıyoruz. David Beckham tek pas. Bir daha David Beckham'ına. Bir daha. Bakın böyle oyun kuracağız. Bu şekilde oyun kuruyoruz. Bakın. Leonas. Ah geçemedik burada. Çok geç kaldık. Evet, bir pas attık. Orada pas attık. Oyun kopmaya başlıyor şu an. Bakın benim koşuma bakın. Savunmada geri doğru koştum bak. Savunmada geri doğru koştum ama maalesef olmadı. Orada Van Dijk topu kaçırdı. Bu artık sizin yapacağınız harekettir. Van Dijk'ı ben oraya doğru kaçırdım. Topu yine Van Dijk'tan geçti. Top rakibe. Ya bu yapacak bir şey değil bu. Ya bu sizin yapabileceğiniz bir savunma değil. Oyun ona gol attırdı. Normalde Van Dijk'la onu ben kapatmıştım. Rakip yine geliyor Jude Bellingham. Jude Bellingham çift vuruş geçti. Şut at. Pas atsaydı arkadaşlar daha iyi olurdu orada. Ama şut tercihi bence yanlıştı. Burada gittik. Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Uli Hoeneß. Bomba kovalıyorum aslında burada. Orta açtım. Olmadı. İndirdik. Kylian Mbappe. Maç kopuyor gibi. Shevchenko. Bergomi çok iyi kapatıyorum. Geri koşuyorum. Adama direkt basmıyorum. Savunma hattınızı ileri çıkartmayın. Savunma hattıyla ileriye basmayın. Basmış olsaydım o ara pası geçmişti Bergomi'den. Tabii Bergomi defansif bek olduğu için orayı her zaman kapatıyor orayı. Evet. Van Dijk'la aldık tek paslar. Bak adam 5'te oynuyor bile bak. Adam 5'te oynuyor. Derin çizgi kullanıyor. Uli Hoeneß olmadı. Adam normalde 5'te oynuyor arkadaşlar. Derin çizgi kullanıyor. Bak gördün mü? Defansif orta sahası geldi. Dosa geldi. Defans oldu dörtlü. Top bende olduğu zaman rakibin savunması 5'te oluyor. Evet. Mbappe, Roberto Carlos uzun gönderiyor böyle. Tek paslar yapmaya çalışıyor. Burada Bellingham'la geliyor. Bellingham 3 kişi kapattık orada. Bellingham kendi etrafında dönüyor. Evet olmadı orada engelleyemedik. Orta. Güzel topu sürdü. Güzel sıyrıldı. Ama sonuçsuz kaldı. Kale vuruşuyla arkadaşlar oyunumuzu şekillendirmeye çalışıyoruz şu an. Oyun kurmamız lazım. Birkaç değişiklik yaptım ama değişiklikleri maçın sonunda göstereceğim ne yaptığımı. Del Piero almadı. Philip Lahm. Van Dijk. Kafayla orada uzaklaştırmaya basıyorum bazen. Topu bilerek orada uzaklaştırmaya bastım ki adam canla başla böyle topu dokunsun diye. Evet burada Otto ile orta açtı. Orta uzmanlığı özelliği var. Kaleci çok güzel çıkardı. Schmeichel harika çıkardı. Schmeichel mükemmel çizgi bir kalecisi. Çizgide mükemmel kurtarışlar yapıyor arkadaşlar. Evet şöyle orta açacak. Roberto Carlos tehlikeli. Ortaları var. Roberto Carlos iyi uzaklaştırdık. Del Piero alamadık. Evet çok güzel. Del Piero.
Bebeto bak geri oynadık hemen. Çok güzel bir ara pası. Valverde. Valverde. 3-2. İşte burada arkadaşlar oyun kurma. Oyun kurma, oyun kurma. Bakın geri veriyorum. Pası. Valverde koşuyor. Valverde'nin koşu yolunda mükemmel bir ara pası. Oyun takip edeceksiniz. Geri ileri oynatmayı unutmayın bakın. Paslar çok önemli. Kısa paslar çok önemli. Güzel de tam Valverde'nin ağzına mükemmel pas attık. Rakip ortalıyor. İyi uzaklaştırdık orada. Bergomi arkadaş özel basım olduğu için her türlü hava topunu alıyor orada. Özel basım Bergomi'yi. Özel basımını paylaşmıştım ben. Özel basım videolarını izleyebilirsiniz. Ve top burada arkadaşlar. Rakip gelmeye çalışıyor. Ben burada tabii ki diziliş ve taktiği değiştirdim. Diziliş ve taktik değiştiği için rakip bir türlü gelemiyor. Orta saha mükemmel kalabalık. 4-5-1'e döndüm aslında. Normalde 4-4-2 görünüyor. Öyle değil. Bireysel talimatlarla bunu değiştirdim ve maç arkadaşlar kitledim. 3-2 maçı şöyle kazanmış olduk. Yani son dakika değişiklik bireysel talimatlarla ona maçı vermedim. Maçı biz kazandık. Rakibimiz de görmüş olduğunuz gibi 68. sırada bir rakip. Ellerine sağlık. Çok güzel oynuyor. Futbolda başarılarının devamını dilerim. Klasmanda ilk maçım bu rakibimle oldu. Hadi geçelim arkadaşlar detaylı taktik ve dizilişimize. Taktiğimizden arkadaşlar bahsedecek olursak dizilişimiz 4-2-2-2. Takımımızın iskeleti bu şekilde. Bu iskelet arkadaşlar fotoğrafını çekin ve bu şekilde takımınızı dizin. Bu şekilde takımınızı yerleştirin. Sol bekinizi savunmacı bek yapın. Sağ bekinizi hücumcu bir bek yapın. Bunu tam tersi de yapabilirsiniz. Önemli olan burada yok edici ve oyun kurucu özellikli bir oyuncu olsun. Savunmacı kaleci ya da hücumcu bir kaleci kullanabiliriz. Ama defansif orta sahamızda özellikle ön libero olsun arkadaşlar. Ön libero olursa işinize yarar. Burada alternatif olarak hava topu hakimiyeti yüksek, defansif farkındalıkları ve defansif özellikleri yüksek olan bir dost kullanırsanız sizin için daha iyi olur. Yani orkestra şef ya da tam orta saha burada oynar. Ama göbek oyuncumuz mutlaka ilk önce boşluk kollayan olmasına özen gösterin. Boşluk kollayan ama defansif özellikleri de biraz yani 70, 71, 72 şeklinde olursa yani anlatmak istediğim şu arkadaşlar. Oyuncu ayrıntılarına şöyle bir bakalım. Bakın burada defansa katılım, agresiflik, ikili mücadele, defans farkındalık bunlar 70'in üstünde olursa mutlaka oraya koyun. Boşluk kollayan bir oyuncu. Ama bu şekilde olması lazım. İkinci olarak da bir tane boşluk kollayan kullanın. Bir tane yaratıcı oyun kullanmaya da özen gösterin. Daha sonra forvet hattımızda fırsatçı golcü ve fırsatçı golcü kullanıyoruz. Peki maç esnasında o maçı nasıl kazandık? Son dakikaları nasıl kapattık? Örnek verecek olursak 1-0 öne geçtiniz diyelim. İkinci yarıdasınız. Dakika 50. Buradaki oyuncumuzu oyuncu rollerinden defansif verirseniz daha iyi ama pozisyonumuzu bu görmüş olduğunuz pozisyonu bozmuyoruz. Daha sonra son dakikalar dakika 80'den sonra görmüş olduğunuz gibi bu kadromuzu buraya doğru yaklaştırıyoruz. Ve bu oyuncumuzu hafifçe yaklaştırıyoruz. Ve burada arkadaşlar pozisyonları düzenliyoruz. Oyuncu rollerinden buraya göbek veriyoruz. Oyuncu rollerinden buraya göbek veriyoruz. Ve daha sonra burada tam orta saha Valverde'yi kullanabilirsiniz. Boşluk kollayan bir Poskos burada göbekte oynayabilir. Ve bireysel talimatlar burada çok önemli son dakikalarda. Bireysel talimatlardan da bir tane derin çizgi veriyoruz. Kime derin çizgi veriyoruz? Burada fark etmez. Hangisini istiyorsanız hızlı oyuncunuza derin çizgi vermeyin. Burada Lautaro Martinez'e derin çizgi veriyoruz. Daha sonra bireysel talimatlardan şu görmüş olduğumuz defansif veriyoruz. Kimi? Hücumcu bekimize defansif veriyoruz. Şu şekilde savunma çizgimizi arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle. Burada savunma çizgimizi bir tık geri alıyorsunuz ya da iki çizgi geri alıyorsunuz. Bu şekilde kapandığınız takdirde gol yemeniz biraz zorlaşacaktır. İki tane de göbek oyuncunuz var. Bir tane de derin çizgi olduğu için şurası nasıl 4-4-2 görünüyor ama 4-4-2 değil bu. Normalde 4-5-1 kapandığı zaman 4-5-1 görmüş olduğum defansif orta saha oyuncumuz boşluk kollayan olduğu için buraya kadar gidecektir. Bu oyuncumuz buralara kadar gelecektir. Bu şekilde kapanırsanız sizin için daha iyi olur. Ortadan tek pas yaparak ya da çift vuruş oyuncunun yapmasını bu şekilde engelleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.